Merhaba değerli dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu hisse senetlerine nasıl bakmalıyız? Hisse senetlerine insanımız genelde mesafelidir. Çünkü zamanında hisse senedi almış fakat zarar ederek satmıştır. Bu şekilde yatırımından canı yanmıştır. Etrafımda çok görüyorum. Ya yanlış yerden almış, yani tepeden almıştır ya da çok kazanamamıştır. Hemen hemen herkesin geçmişinde bir hisse senedi alıp satmayla alakalı travmatik bir olay vardır. Bu nedenle hisse senetlerine karşı toplum olarak mesafeliyiz. Aslında hisse senetleri kumar kağıtları değildir. Hisse senetleri aslında yatırım kağıtlarıdır. Siz aldığınız hisseyle bir şirketin ortağı oluyorsunuz. Küçük bir ortak oluyorsunuz ama hisse senedin miktarını artırarak ortaklığınızı büyütüyorsunuz. Ve ne kadar ortaklarınız artarsa o şirkette o kadar söz sahibi oluyorsunuz aslında. Arkadaşınızla kurduğunuz bir ortaklığa benzetebilirsiniz bu durumu. Örneğin arkadaşınızla iki kişi bir şirket kurdunuz. Kurduğunuz zaman siz o şirketin %50 ortağı oluyorsunuz. Arkadaşınız da o şirkette %50 ortak oluyor. Ve yapacağınız yatırım kararlarını birlikte alıyorsunuz. Şirkete üçüncü bir ortak aldığınız zaman herkes %33 ortak olmuş oluyor. Herkesin payı olmuş oluyor. 3 kişi karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu işte böyledir arkadaşlar. Şirkete ortak olduğunuz zaman hisseniz oranında söz hakkına sahip olursunuz. Hisse senetlerine bence bu şekilde bakmak gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse, Ereğli Demir Çelik şirketinin genel kuruluna katılan bir yatırımcı. Şirketin başarısız gidişatı sebebiyle yönetimin istifa etmesi için fikrini beyan edebildi ve kurul notlarına bir şerh koydu. Bir de olaya şöyle bakalım. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir şirket üzerinde yönetimi etki edebilecek, belki de psikolojik olarak baskı altına alabilecek şekilde fikrini beyan edebildi. Bu sebeple ilk etapta şirketlere ortak olunduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki İyi şirket, kötü şirket ayrımına girmiyorum. İyi şirketlerden bahsediyorum. Diğer bir husus ise arkadaşlar, riskli ürünleri daha çok seviyoruz. Bu nedenle ismini dahi duymadığımız ya da borsaya yeni adım atmış, henüz fiyatı oturmamış kağıtlara adil değerinin çok üstünde paralar vererek hisseleri satın alıyoruz. Ve bu aldığımız kağıtları yine borsa sert bir düşüş yaptığı zaman korkup satıyoruz. Böylece zarar ediyoruz. Alım satım hususlarında düşünmeden risk eşiğimizi yükselterek karar veriyoruz. Örneğin halka arz olmuş bir şirket 6 kat ya da 10 kat gittikten sonra o hisse senedi kağıdına giriyoruz. Ve hisse senedi orada %50 %60 düşünce borsamız kötü. Borsa para kazandırmaz. Borsamız yatırım yeri değildir gibi düşünceler ediniyoruz. Halbuki yanlış yatırım yaptık. Bu kadar artmış bir hisse senedine nerede olursa olsun, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Endonezya'da yatırım yaparsanız sert düşüşler görürsünüz. Çok canınız yanabilir. Bu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir anda 5-10 kat artan hisseleri almak büyük bir kumardır. Biz yatırım yaparken öncelikle piyasanın dinamiklerini tespit etmek zorundayız. Çok artan çok düşebilir. Bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Çok artan bir ürün alıyorsak çok ciddi zarara da girebiliriz. Bu sebeple ben kısa zamanda hiçbir sebep yokken fazla artan yatırım ürünleri size önermiyorum. Kripto para olabilir, borsa hisse senetleri olabilir ya da konut olabilir. Bu tarz yatırım araçlarında uzun vadeli gerçek yatırımcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Hisse senetlerini değerinde, grafiklere uygun yerlerde almak gerektiğini biliyorum. En doğrusu da budur arkadaşlar. 8-10x yapmış hisse senetlerini alan 3 tane grup vardır. Birinci grup bu işten para kazanan spekülasyon yapanlardır. İkinci grup ise borsaya yeni giren yatırımcılardır. Yatırımcılar ani düşüşleri görmedikleri için tecrübe etmemiştir. Üçüncü grup ise kumarbazlardır. Hissede spekülasyon yapıldığının farkındadır. Ancak hisselerin artışına öyle bir kapılırlar ki daha da artacak umuduyla hisseye alırlar. Sıkıntı şu ki yeterince alıcı geldiğinde spekülatörler ellerindeki fazla pahalı kağıtları bilmeyen yatırımcılara satarlar. Böylece hisse senetleri hızlıca düşer. Bu sebeple spekülatif kağıtları almayın arkadaşlar. Bunun sonucunda şelale düşüşü yaşarsınız. Şelale düşüşüne daha sonra başka bir videomda değineceğim. Kendi hatalarımızdan dolayı zarar ediyorsak borsaları suçlamak doğru değildir. Bu konuda
Warren Buffett'ın çok önemli bir lafı vardır. Hisse senedi yatırımların en önemli unsurlarından biri de hissenin gerçek değerini belirlemek ve onu uygun ya da kelepir fiyat ödeyerek satın almaktır. Hisse senedini alırken uygun fiyattan, uygun yerden, uygun zamanda almak gerekir. Neden uygun zamanda diyorum arkadaşlar? Çünkü piyasanın her zaman bir yönü vardır. Örneğin Amerika'nın faiz indirimlerinin başlaması beklenirken ya da Türkiye enflasyonu bu kadar yüksekken piyasanın yönü yukarı olacaktır. Ancak hisse senetlerinin kısa vadede ne kadar artacağını kimse bilemez. Şimdi size bir grafik göstereceğim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz grafik BIST 100 grafiğidir. Dikkat ederseniz uzun vadede ivme sürekli yukarıdır. Ani yükselişler ve ani düşüşler de olmuş. Ancak belli bir eksende hep yukarı doğru hareket etmiştir. Bu gördüğünüz resim ise Nasdaq borsası, yani Amerikan borsasıdır. Burada da yön yukarıdadır. Dikkat ederseniz ara ara dönemlerde sert bir yükseliş ve ardından grafik çizgisine geri dönüş. Tabii ki dolar enflasyonu Türk lirası enflasyonundan daha düşük olduğu için daha yavaş bir artış gözüküyor. Ancak dolar bazlı bir artış olduğu için bazı dönemlerde Borsa İstanbul'a göre daha fazla artış gösterebiliyor. Şimdi başka bir ülkenin borsasını göstereceğim. DAX endeksi, yani Alman borsası. Burada da yön yukarıdır. Ufak tefek bazı noktalarda sivri sıçramalar yapmış ve endeks çizgisine geri dönmüştür. İleride de yukarı gitmeye devam edecektir. Tabii ki faiz artırımları tekrar başlayan döneme kadar yön yukarıdır. Sadece ülke borsalarından bahsetmiyorum. Her türlü yatırım araçlarında piyasanın yönü her zaman yukarıdır. Bitcoin'in grafiğine bakalım. Bitcoin'in grafiğinde de uzun vadede yön hep yukarı olmuştur. Tabii ki bunu uzun vadede söylüyorum. Uzun vadeden kastım en az 5 sene. Size kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Zamanında 2013-2016 yılları arasında 7 liradan aldığım Türk Hava Yolları hissesini 3 sene düşmesine rağmen bekledim ve sabrettim. Tabii o zamanlar enflasyon da düşük olduğu yıllar. Bundan dolayı hisse senetleri çok fazla artmamıştı. Ben de 3 sene bekledim. 3 sene bekledikten sonra bu hisse artmayacak diye elimdeki senetleri 4 lira 80 kuruştan sattığımı hatırlıyorum ve 1000 lot hissem vardı. Satarken tam dibi bulmuşum. Hisse 4 lira seviyelerinden geri döndü ve şu anda 310 lira seviyelerinde seyrediyor. Hayatımda yaşadığım pişmanlıklardan birisidir. Gerekmedikçe hisselerinizi satmayın. Bu yaşadığım olay benim için büyük bir ders oldu. Ve tam 3 sene bekledim. Burada anladım ki eğer iyi şirketlerdeysen elindeki kağıt batmayacak bir kağıt ise bir gün artıyor. Günü geldiğinde öyle bir artıyor ki sonra arkadan baka kalıyorsunuz. Ben neden sattım diye pişman oluyorsunuz. Bunu bizzat ben yaşadım. Kendi tecrübemden aktarıyorum. Şu an Türk Hava Yolları'nın 310 TL olduğunu görünce kendim adına üzülüyorum. Ben bu hatayı yaptım. Siz yapmayın. Tabii böyle hataları da yapmak gerekiyor ki ders alınabilsin. Hisselerin uzun vadede artışlarının en büyük sebebi enflasyondur. Türkiye'nin enflasyonu yüksek olduğu için Türkiye'de kağıtlar Türk lirası bazında daha fazla artar. Yurt dışındaki kağıtlar ise doların enflasyonu daha düşük olduğu için artar, ancak dolar kuru üzerinden fiyatlandığı için bazı dönemlerde bizim hisse senetlerimizin artış hızını geçerler. Bazı dönemlerde ise yurt dışı hisse senedi bizim hisse senetlerimizden daha çok arttığı için hisselerimiz ucuz kalır. BIST ucuz kaldığı için bizim hisseler de yurt dışı hisselere eşlik eder. Bazı dönemlerde de bizim hisselerimiz yurt dışı hisse senetlerinden daha fazla artar. Şimdilik arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açın. Ayrıca beni Twitter, Instagram, TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.